Kitaphane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cem Akar. Türkiye'yi sokak sokak gezmeye devam ediyorum. Bugün Çanakkale merkezdeyiz ve gezimize Çanakkale Saat Kulesi'nden başlıyoruz. Vitalis Gattolari'nin finansmanıyla Sancak Bey'i Cemil Bey tarafından 1860 yılında bu saat kulesi yapılmıştır. Yüksekliği 20 metredir. Çanakkale'nin simgelerinden birisidir ve üzerinde 2. Abdülhamid'in tuğrası vardır. Dur yolcu yazısı da tam karşımızda duruyor. Çanakkale'den sonraki durağımız Eceabat olacak. Şimdi Çanakkale Savaşı için önemli tarihi bir gemiye gidiyoruz. Çoğu kişinin aklına hemen gelmiştir. Nusret Mayın gemisi. Orayı ziyarete gidelim. Deniz Müzesi'ne giriş 13 TL. Eğer fotoğraf çekecekseniz 26 TL. Bunun yanında video çekmek istiyorsanız fiyat 56 TL'ye çıkıyor. Şimdi Nusret Mayın gemisini ve ondan sonra da Donanma Müzesi'ni gezelim. Birleşik donanmasıyla savunmada kalan Osmanlı donanması arasında 3 Kasım 1914'ten Nusret Mayın gemisi Malatya Arapgirli Cevat Paşa'nın emriyle Osmanlı donanmasında ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde mayın dökme gemisi olarak görev yapmıştır. Asıl ismi Nusrat'tır. 1911 yılında kızağa çekilmiş. 1913'te Osmanlı donanmasına katılmış. Daha sonra miladını doldurmuş ve 1963 yılında kuru yük gemisi olarak kullanılmaya başlanmış. 1990 yılında alabor olup batmıştır. 1999 yılında su altından denizin dibinden çıkarılmış ve tekrar restore edilerek Tarsus'ta sergilenmeye başlanmış. Buraya geldiğinizde Nusret Mayın gemisinin replikasını ziyaret edeceksiniz. Deniz Müzesi'nde Osmanlı Devleti'ne ait olan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti döneminde de kullanılmış olan topları, silahları, mayınları görebilirsiniz. Atatürk tarafından da kullanılmış olan bir Alman gemisi, Gemi Acar'ı ziyaret edeceğiz. Patlamış bir mayın ile patlamamış bir mayın arasındaki farkı görüyorsunuz. Biz Çimenlik Kalesi olarak biliyoruz. Osmanlı Devleti'ndeki adı ise Kale-i Sultaniye'dir. 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Bu müze 1915 Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları'nın anlatımının gerçekleştirildiği bir müze konseptine sahiptir. Çimenlik Kalesi 1915'te İngilizlerin ve Fransızların hedefi olmuştu. Queen Elizabeth gemisinden atılan top mermisinin delip geçtiği suyu görüyorsunuz. Burada bir gedik açılmış. İleride ise cephanelik ve hemen yanında da Abdülaziz Camisi var. Cami solda. Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yerden şimdi başka bir destana doğru ilerliyoruz. Bu destanı yazan ise ünlü bir şairimiz. Yakın zamanda hayatını kaybetmişti ve Çanakkale'deki evini ziyaret edeceğiz. Yani kısacası
destanlardan şiire doğru bir akış olacak. Şair Ece Ayhan'ın evine uğradık ama kapalıydı. Galiba öğle saatine denk geldik. 1-1,5 saat sonra tekrar orayı ziyaret edeceğiz. Hemen 50 metre ilerisinde tarihi bir Osmanlı camisi var. Tifli Camisi. 1890 yılında Çanakkale'nin Osmanlı valisi Cezayirli Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Buranın yakınında bir Sıbyan Mektebi bulunuyordu ve ismi de bundan dolayı verilmiştir. Tıfıl, Osmanlıca'da küçük çocuklar anlamına geliyordu. Tifli Camisi'nin hemen karşısında Manfred Osman Kaufmann Müzesi var. 2005 yılında hayatını kaybeden Truva eski kazı başkanı Profesör Kaufmann'ın 6.000 kitap ve 10.000 makaleyi bağışladığı kütüphane bugün Kaufmann Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Bu gördüğünüz ciltler, kitaplar, makaleler çoğu Truva ile ilgiliydi. Bu bina 1890'lı yıllarda inşa edilmiş. İlk önce kilise, ondan sonra okul ve tütün deposu olarak kullanılmış. Ve bugün günümüzde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin sponsorluğunda Profesör Kaufmann Müzesi olarak hizmet vermekte. Çanakkale'ye geliyorsanız mutlaka kitapların içerisindeki bu tarihi atmosferi yaşamak için buraya gelin. Manfred Kütüphanesi'nden çıktıktan sonra hemen sol yaptığınızda bir kiliseyle karşılaşıyorsunuz. Bu kilise bir Ermeni kilisesiymiş. Buradaki görevliyle konuştum ve 200 yıldır buranın kilise vasfında olmadığını söyledi. İlk önce Maliye Bakanlığı'na, daha sonra da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne devredilmiş. Çanakkale türküsünde adı geçen Aynalı Çarşı'ya geldik. Aynalı Çarşı'yı hem gezelim hem de tarihinden bahsedelim. 2 tane ayna olduğundan dolayı halk buraya Aynalı Çarşı ismini vermiş. Kitabesine baktığımız zaman Osmanlıca yazdığını ve bunun yanında İbranice'de olduğunu görüyorsunuz. Aynalı Çarşı'yı Çanakkale'nin Musevi cemaatinin önde gelen liderlerinden Eliyab Halilo yaptırılmıştır. Ondan dolayı buranın ilk ismi Halilo Pasajı'ydı. Çanakkale'nin tek sinagogu olan Mekol Haim Sinagogu'na geldim. Hafta içi ziyaret saatleri kaçtır? Hafta içi 10 ve 12 arasında, öğleden sonra 13 ve 17 arasında ziyaret edebilirsiniz. Ben 1'de geldim ama zili çalmama rağmen kimse kapıyı açmadı. Ondan dolayı bu sinagogu ziyaret edip içine giremedim. Burası 200 yıllık bir sinagogtur ve Çanakkale'de tektir. Ziyaretçisi de çok azdır. Aynı zamanda cemaati de çok azdır. Yeni Havlar Sokak. Bu sokağa girdiğiniz zaman bir Yahudi yerleşmesi olduğunu bazı izlerden tespit edebilir, anlayabilirsiniz. Bunun için biraz dikkatli ve ince bakmak gerekiyor. Bugün yerde nüfusunun büyük bir kısmı göç etmiştir. Rapsodos Müzesi'ne geldik. Rapsodos Müzesi'ni gezmek istiyorsanız mutlaka rezervasyon yaptırmalısınız. Rezervasyon ile buraya gelip geziyorsunuz. Ama buraya girdiğinizde hemen çıkamazsınız. 1,5 saat süren bir anlatı var. 43 mozaiğin tek tek anlatımıyla ilerleyen Truva Savaşı'nın anlatıldığı bir mozaik sergisidir burası. Kurşunlu Camisi. Kubbesi kurşundan olduğundan dolayı halk arasında cami bu ismi almış. 1869 yılında yapılmış Çanakkale'nin tarihi camilerinden birisidir. Biga Sancağı mutasarrıfı Arap İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış. İlerleyelim. Yine bir tarihi Osmanlı camisi var ileride. Çanakkale Belediyesi ile Balıkhane yan yana. Altı Balıkhane, üstü belediye. Çok doğal, sevdim bunu. Şimdi bir nehrin üzerinden geçelim.
İki tarafına küçük balıkçı tekneleri sıralanmış ve Çanakkale'yi tam ortadan ikiye ayıran Çanakkale Çayı üzerinde bulunuyoruz. Şunu söylemeden geçmeyelim, Çanakkale Çayı çok kirli. ...1871 yılında Kayseri'de Ahmet Ağa tarafından bu cami yaptırılmıştır. Caminin hemen girişinde 1904 yılında hayatını kaybeden Nedime Hatun türbesi vardır. Nedime Hatun, Kayseri Ahmet Paşa'nın kızıydı. Kadir Usta'nın meşhur peynir helvalarını tadacağız. ...200 gram fırınlanmış, 200 gram da fırınlanmamış. Kadir Usta'dan 200 gram fırınlanmış peynir helvası, 150 gram da fırınlanmamış peynir helvası aldım. Ünlü şair Ece Ayhan'ın Çanakkale'deki evine nihayetinde geldik. Biraz önce girdiğimiz yer özel bir işletmeye aitmiş. ...1646 yılında Ahmet Ağa adlı bir kişi tarafından bu cami yaptırılmış. Hemen çarşı merkezde bulunuyor. Yine Osmanlı Devleti'nden kalan Çanakkale'deki tarihi camilerden birisi. İlk önce fırınlanmış peynir helvamızın tadına bakalım. Evet, fırınlanmış. Altı ve üstü biraz yanmış. İçi ise aynı tazeliğini koruyor. Biraz fazla tatlı geldi bana. Tatlısı biraz ağır ve fazla geldi. Sırada Kadir Usta'nın fırınlanmamış peynir helvası var. Afiyet olsun. İki peynir helvası arasında bir seçim yapmamı isterseniz fırınlanmamış peynir helvasını kesinlikle tercih ederim. Hamidiye tabyasının bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi yapılmış. Sergi salonları, çocuk alanları, kafeterya gibi çok amaçlı bir alan olarak düzenlenmiş. Buraya Hamidiye tabyasını görmeye ve buradaki tarihi olayları kısaca anlatmaya geldik. Çanakkale Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için 1892 yılında 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Burası bir bonet alanıdır, yani cephaneliktir. Arkamda bir Alman kıyı topu.